Final yapması beklenen tam 12 dizi hayranlarını üzecek. Son haftalarda ve aylarda 7 başlayan dizilerin yanı sıra birçok dizi final kararı alarak ekranlara veda etti. Çünkü artan maliyetler sonucu final kararları daha hızlı alınmaya başladı. Bu videomuzda final yapması beklenen ve kesinleşen tüm dizileri, yani 12 diziyi kısaca sizlerle paylaşıyoruz. Hemen başlayalım. Sadık bir izleyici kitlesine sahip olan Siyah Kalp, Show TV'nin iddialı yapımlarından biriydi. Ama reytinglerde tutunmakta zorlanmaya başladı. Sezona iyi reytinglerle başlayan dizi son haftalarda bu konuda ciddi bir düşüş yaşadı. Perşembe günleri Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri ve Başka Bir Gün gibi dizilerle rekabet halinde olan ve son reytingleri pek iç açıcı olmayan Siyah Kalp dizisinin final tarihi kesinleşti. Ne yazık ki sevilen dizi 27 Mart Perşembe günü 26. bölümüyle ekran serüvenine son noktayı koyacak. Nostaljik havasıyla dikkat çeken ve bir Köroğlu destanı olarak kodlanan Bir Zamanlar İstanbul dizisi, TRT1'in yeni başlayan dizileri arasında en iddialı yapımlarından biriydi. Başrollerini Alina Boz ve Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı dizi, yayın hayatına istenilen reytinglerle başlayamadı. 90'lı yıllarda İstanbul'da geçen Bir Zamanlar İstanbul, ilk 4 bölümüyle zor bir gün olan Cuma günleri alt sıralarda kaldı. Bu da izleyiciler için bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü bu dizinin yüksek reytingler alması bekleniyordu. Eğer reytingler bu şekilde devam ederse, sezon sonuna kadar final kararı alınması kaçınılmaz olacak. Show TV'nin sevilen dramalarından biri olan Sandık Kokusu, kendine has kitlesiyle 2 sezondur ilgiyle izlendi. Çarşamba akşamları zor rakiplerinin gerisinde kalan dizinin reytingleri son haftalarda giderek daha fazla düştü. İlk 10'a ve hatta ilk 15'e girmekte zorlandı. Yurt dışı satışları iyi seviyede olan Sandık Kokusu için final kararı alındı ve tarih netleşti. Sevilen dizi 19 Mart'ta 50. bölümüyle büyük finalini yaparak ekranlara veda edecek. ATV'nin Kardelenler dizisi yeni başlayan diziler arasında pazar günleri yerini almıştı. Deha, Teşkilat ve Şakir Paşa ailesi gibi güçlü rakipleriyle reyting rekabetine giren dizi maalesef reyting tablosunda istenileni veremedi. Totalde ilk 7'ye giren Kardelenler, AB ve ABC1 gruplarında ilk 10'a giremedi. Böylece yeni yılın bir iddialı dizisi daha beklentilerin altında kaldı. Henüz alınan net bir karar yok, ancak birkaç bölüm daha bu düzeyde reytingler alınırsa sezon sonuna kadar beklenmeyip erken final kararı bile alınabilir. TRT1'in tarihi dizisi Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi, ikinci sezonuyla ortalama reytinglerle yoluna devam ediyor. Çok yüksek reytingler alan Uzakşehir ve Kızılgoncalarla reyting mücadelesi veren dönem dizisi, son haftalarda total ve diğer kategorilerde ilk 10'a girmekte zorlanıyor. Şu anki reytingler dizinin bu sezon sonuna kadar devam etmesi için yeterli seviyede görünüyor. Ancak 3. sezon onayı alması için çok zor. Kısacası yüksek bir ihtimalle bu sezon sonunda Haziran ayında Selahattin Eyyubi dizisi final yapacaktır. 90'lı yılların Ankara'sında geçen Annem Ankara dizisi yayın hayatına gayet iyi seviyede reytinglerle başlamıştı. Hatta bazı haftalarda zor rakiplerine rağmen birincilikler bile elde etmişti. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini oynadığı dizi son haftalarda bu başarısını sürdüremedi ve reyting sonuçlarında belirgin bir düşüş yaşanmaya başladı. Totalde ilk 10'a giremeyen Annem Ankara, AB ve ABC1 kategorilerinde daha iyi seviyede. Fakat yine de son haftalarda alınan reytingler dizinin ikinci sezon ihtimalini neredeyse imkansız hale getirdi. Reytinglerde toparlanma olmazsa ve böyle devam ederse sezon sonu final yapmasına kesin gözüyle bakılır. Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, 3. sezonunda ilk 2 sezonundan çok uzak reytingler alıyor. Güncel reyting tablosuna göre Cuma günleri 3 kategoride de ilk 10'a girmekte zorlanıyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin final yapacağından birkaç kez bahsetmiştik. Normalde daha erken final yapılacaktı, ancak hem yurt dışı satışlarının yüksek olması hem de izleyici talebiyle dizinin 100. bölüme kadar çekilmesi planlandı. Ayrıca dizinin başrol oyuncuları Apra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasında yaşanan bir gerginliğin set ortamına yansıdığı iddiaları üzerine projenin 100. bölüme kadar uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olmuştu. Son duruma göre ise Yalı Çapkını, Mart ayının sonunda 100. bölümüyle büyük finalini yaparak 3 sezonluk ekran ömrünü tamamlamış olacak. Her cuma sıcak insan öykülerini izleyiciye sunan Zembilli dizisi bu sezonun pek ses getiremeyen yapımlarından biri oldu. Reyting mücadelesinde çok zor bir gün olan Cuma günleri yayınlanan Zembilli ne yazık ki istenilen reytingleri elde edemiyor ve hatta son durumuna göre ilk 10'a bile girmekte zorlanıyor. Totalde ortalamaya yakın AB ve ABC1 kategorilerinde çok düşük reytingler alan dizi bu şekilde devam ederse sezon sonunu göremeden final kararı alabilir. İlk bölümleriyle ortalamanın biraz üzerinde reytingler alan Başka Bir Gün, iddialı oyuncu kadrosuna rağmen son haftalarda reytinglerde istediği başarıyı yakalayamadı.
Ezgi Mola, Salih Bademci ve Berkay Ateş'in başrollerini paylaştığı dizi ekran macerasına iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak reytinglerde giderek kan kaybediyor ve Perşembe günleri yayınlanan diziler arasında en az izlenen yapım diyebiliriz. Eğer dizinin reytingleri toparlanmazsa çok yüksek bir ihtimalle en geç sezon sonunda ekranlara veda edecek. Now TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızıl Goncalar, özellikle ilk sezon aldığı yüksek reytinglerle uzun bir süre liderlik koltuğunda oturdu. Hem sosyal medyada hem de reytinglerde büyük ses getiren başarılı dizi, Uzak Şehir'in başlamasıyla birinciliği kaptırdı. Hali hazırda hala ortalamanın üzerine reytingler alan Kızıl Goncalar için final kararı verildi. Dizinin başarılı yapımcısı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar Haziran'da 50 bölüm oluyor. Bu formatta bir dizi için yeterli aslında. Yani büyük bir olasılıkla bu sezonun sonunda biter diye tahmin ediyorum diye bir açıklama yapmıştı. Son gelişmelere göre ise eğer bir değişiklik olmazsa Fenomen dizi bu sezonun sonunda 50. bölümüyle final yaparak ekran serüvenine son noktayı koyacak. Elbette bu gelişme güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla büyük bir kesimin ilgisini çeken dizinin hayranlarını fazlasıyla üzdü. Cumartesi günleri ATV'de yayınlanan Can Borcu, ekran macerasına ortalama reytinglerle başladı ve sonrasında özellikle Total grubunda seyircisini artırdı. Reklam şirketlerinin en çok dikkate aldığı AB kategorisinde ise Total'e göre çok daha düşük reytingler alınıyor. Gönül Dağı zaten cumartesi günlerinin zirvesinde. Yeni başlayan piyasa dizisi ise ilk bölümleriyle ses getirdi. Bu iki diziyle reyting mücadelesi veren Can Borcu, son sonuçlarla ikinci sezonu görmesi neredeyse imkansız. Şu anki reytingler eğer düşmezse diziyi sezon sonuna kadar rahatlıkla götürebilir. Sonrasında ise bir dizi daha final yapanlar arasında adını yazdırmış olacak. Listemizin ilk sırasında daha başlamadan bile büyük ses getiren Deha dizisi var. İçeride ve Çukur dizileriyle herkesin beğenisini kazanan Aras Bulut İynemli'nin başrolü olduğu ve Uğur Polat, Taner Ölmez, Melis Sezen, Onur Saylak gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Deha, sezona bomba gibi bir başlangıç yapmıştı. İlk birkaç bölümüyle pazar günlerinin zirvesinde yer alarak ve sosyal medyada trend olarak başarısını kanıtlamıştı. Ancak dizi yüksek reytingler alıyorken son 6-7 bölümde belirgin bir düşüş sürecine girerek zirveden uzaklaştı ve birinciliği Teşkilat dizisine kaptırdı. Ay yapım imzalı dizi daha sezon başlamadan en çok merak edilen dizilerin başında geliyordu. Fakat aniden reytinglerde düşüş yaşanması dizinin ikinci sezon umutlarını bitirdi diyebiliriz. Son gelişmeye göre ise eğer yeni bir karar alınmazsa Deha dizisi bu sezon sonuna kadar devam edip final yaparak maalesef ekranlara veda edecek. Beklentimiz gelecek sezonda da devam etmesi yönündeydi ancak olmadı. Yeni videolardan ve içeriklerden anında haberdar olmak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.